Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç, ay burcu Koç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili... bir dakika, aşıklar kartı bir döndü arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Koç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 2024 Ocak ayında seni neler bekliyor sevgili Koç burcu. Birlikte etkilerimize bakalım. Aşıklar kartı dönmek istedi arkadaşlar. Bir dönsün bakalım. Sevgili Koç burcu, sanırım 2024 Ocak ayında aşk hayatınla ilgili oldukça büyük gelişmeler olacak. Hadi bakalım. Asa sekizlisi geldi. Bence arkadaşlar kartlarımızın hepsini açalım. Zaten destek kartlarımızdan da mesajlar alacağız. Bu şekilde ilerleyelim. Dünya kartı. Dünya kartı çok güzel. Bir bakalım neler gelecek sevgili Koç burcu arkadaşlarımız için. Gelecek olan mesajlar nelerdir? Dikkat etmesi gereken etkiler nelerdir diyelim derken kupa beşlisini aldık. Hani şey derler ya, ithağın çomağı hazırla diye derken çomak da geldi. Derken çomak da geldi. Asa beşlisi. Kime böyle bir koşturuyorsun, kime kızıyorsun sevgili Koç burcu bilmiyorum ama kızıyorsan haklısın. Şimdi arkadaşlar kartlarımı çekmeye devam edeceğim ve tatlı tatlı yorumları yapacağız. Dikkat etmen gereken etkilerden bahsedeceğim, şanslardan bahsedeceğim. Fakat arkadaşlar şunu çok iyi dinleyin. Dün izleyen arkadaşlarımdan bir tanesi paylaştı bunu. Nasıl toparlayacağım bilemiyorum ama benim adıma sayfa açılmış. Miss Sol Tarot diye. Benim bir tane Instagram sayfam var. Onu da zaten şu an aktif olarak kullanmıyorum. Bir sürü takip isteği var. Şu an kimseyi takibini kabul etmiyorum. Şimdi arkadaşlar benim adıma hesap açılmış. Oradan işte bakımlar yapılmış falan. Bir erkek bakmış, bir kadın bakmış. Neyse şimdi ben zaten onun üzerine gidiyorum. Hesabı kapattılar. Korkup hesabı kapattılar. Instagram şu an ilgileniyor. Gerekeni yapacağım ben. Ama benim verdiğim hesap bu sadece ben değil. Ne olursa olsun bakın, bu yaptığınız her işle ilgili bu önümüzdeki süreçlerde 2025'te bu çok daha artacak. Önümüzdeki süreçlerde çok dikkat edin. Ben kendi adıma konuşuyorum şu an. Mutlaka herkes kendi açıklamasını yapacaktır. Benim verdiğim bilgiler dışında bu YouTube kanalından başka bir YouTube kanalım yok. Bir tane daha Miss Sol 2 var. Ona da zaten şu an bir şey atmıyorum arkadaşlar. Atacağım ara ara. Hani orası da toparlansın diye. Çünkü kanalın bir tanesinde tarot, bir tanesinde astroloji olsun diye bir düşüncem vardı. Belki de kapatırım, bilmiyorum. Sadece bu kanalım var. Bir de benim açıklama kısmında paylaştığım Instagram hesabım dışında Telegram grubum yok, Skype yok, cart yok, curt yok, hiçbir şey yok, tamam mı? Verdiğim mail ve benim paylaştığım bilgiler dışında başka hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Kimseyi eklemeyin. Yani benim buraya koyduğum Instagram linkinden başka hiçbir hesabım yok. Lütfen dikkat edin. Yani bu her türlü işiniz için geçerli. Sadece bu alanlar için değil. Yani çok iyi bakın arkadaşlar. Çok iyi araştırın. Çok iyi dikkat edin. Bunun da bildirimini paylaştım. Peki o zaman devam edelim. Bu güzel enerjiyi bozmayalım. Asa ası geldi. Asa kralı. Kupa ası. Valla bu kadar güzel beklemiyordum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Bakalım şöyle bir. Ölüm kartı. Ölüm kartı. Şimdi o zaman devam edelim. 2 kart daha alalım arkadaşlar. Bir de destek kartımız. İmparator senin kartında geldi. Ve para dörtlüsü. Şimdi öncelikle sevgili Koç burcu, az önce verdiğim uyarılar, kendimle ilgili uyarılardan bahsettim. Bu sizin başınıza da gelebilir arkadaşlar. Yani gelen linklere tıklamayın. Bir iş yapıyorsanız mesleğiniz ne olursa olsun. Yani artık yapay zeka çok fazla çoğaldı. Her şey taklit edilebiliyor. Ben burada video çekerken sürekli tarih veriyorum biliyorsunuz. İşte şu tarihin videosu gibi. Yani bunlara çok çok dikkat edin arkadaşlar. Sadece birazcık araştırmak, birazcık iyi analiz etmek çok önemli. Bunlara karşı çok dikkat edin. Senin de bir şeylerin çalınabilir. Bak burada bir uyarı verdi. Bakar mısın? Kupa beşlisi, asa beşlisi, para dörtlüsü. Öncelikle Ocak ayında kandırılma, aldatılma, ihanet, rakiplerin manipülasyona uğramak, burada verdiğim bir takım çatışmalar, güç mücadeleleri, bunlara karşı lütfen çok dikkat et. Özellikle paran, bak, sikke dörtlüsü, para konuları, projelerin, fikirlerin, paran, yatırımların, bunlara karşı çok dikkat et. Yani böyle bir hikaye vardı ya arkadaşlar, hikaye değil, gerçek bir olay. İşte
Fosuncuk diye ismini söylemiyorum şimdi, kelime oyunu yapıyorum. Fosuncuk diye bir şey vardı. İnsanlar oraya para yatırmıştı. Bunlar gibi bir sürü şeyler çıkabilir. Bunlara karşı çok dikkat edin. Kolay para kazanılmaz arkadaşlar. Çalışmadan para elde edilmez. Evet, şans gelir, bir şeyler gelir. Ama ürettiğin bir şey. Şimdi şanslı dönemler evet vardır hepimiz için. Ama bir şey yapıyorsundur, bir şey üretiyorsundur. O doğrultuda fırsat çıkar. Tepeden kimse kimseye para vermez. Yani öyle bir şey olsaydı onlar önce kendilerine çare bulurlardı. Onlara karşı dikkat edin. Bunlarla ilgili uyarılarımı yaptım. Bunun dışında özellikle ayın 15'ine kadar, 5'ine kadar ve 15'ine kadar. Şimdi burada kendini çok kötü hissedebilirsin ve geçmişe karşı kaybettiğin bir şeyler var. Bunlara karşı çok üzülüyorsun sevgili Koç burcu. Kaybettiğin şeylere karşı büyük bir üzüntü içerisindesin. Gerek aşk hayatın, rakiplerin, uğraş verdiğin işlerin, kariyer hayatın. Burada bayağı böyle hani kalkın savaşa gidiyoruz gibi bir etki var açıkçası. Birileri yine geçtiğimiz beşli varilerdir üzerine gelebilir. Ayın 5'ine kadar, Ocak ayının 5'ine kadar, 10'una kadar ve 15'ine kadar. Güç mücadelelerine karşı lütfen çok dikkat et. Bunun dışında Boğa, Başak, Oğlak, Yay, Aslan, Akrep etkili Koç burcu arkadaşlarım varsa siz ekstra bir şans sağlayabilirsiniz bu aydan arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yapalım. Şimdi dünya kartı. Dünya kartında hepsini alabildiğim için aslında biraz da onu söyledim. Şimdi şöyle bir bakalım. Deli kartı, yani burada evet hayatınla ilgili yepyeni bir başlangıç, simyacı ve büyücü. Şimdi arkadaşlar o zaman güzel yorumlarımıza başlayalım sevgili Koç burcu. Bu uyarıları yaptım. Rakiplerin, düşmanların bunlara karşı dikkat et. Zaten detaylı açılım da yapacağız. Orada da pek çok şeyi anlatıyor olacağım. Burada kaybettiğin bir şeyle karşı üzülüyorsun. Yani psikolojik olarak da birazcık sağlık problemlerin oluşabilir. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Kupa dörtlüsü, bak bir şeyler seni o kadar çok yormuş ki. Yani bak bir şeylerle uğraşmaktan ziyade burada birileri sana yine bir şeyler yapacak gibi. Özellikle 15'ine kadar lütfen çok dikkat et. Güneşin yükseleni ne olursa olsun sevgili Koç burcu, ister toprak etkili Koç ol, ister su etkili Koç ol. Burada birilerinin senin modunu düşürmesi, geçmişten gelen konularla uğraşmak, tamam mı arkadaşlar? Ve burada o kadar çok böyle küsmüşsün ki artık böyle bir geri çekilmek istiyorsun. Ya ben artık sizinle uğraşmak istemiyorum, göz önünde bir şeyler yapmak istemiyorum, kendimi dinlemek istiyorum, zihnimi, beynimi, aklımı dinlemek istiyorum dediğim bir süreçtesin. Bunu da yapman çok önemli olacak. Gizliden gizliye yaptığın işlerin, gizliden gizliye yaptığın projelerin var. Aynı zamanda hem içsel olarak hem de dışsal olarak kendini geliştirebileceğin ve de büyütebileceğin bir ay içerisinde olacaksın sevgili Koç burcu. Burada bak bazı fırsatları kaçırabilirsin. Çünkü diyor ki bu ay özellikle ayın ikinci yarısından sonra, bak dünya kartı 21'i, 16'sından sonraki süreç. Bazılarınız için 6'sında da bu etki kendisini gösterebilir arkadaşlar. Verdiğim tarihleri yine yardımcı olabilmesi adına söylüyorum. Dünya kartı 21 artı eksi olarak alabilirsin. Yani 19 Ocak, 20 Ocak, 21 Ocak, 22 Ocak bu tarihler. Şimdi zaten 19 Ocak tarihinde Güneş Kova burcuna geçecek ya. Bu sana çevreyle ilgili, yayılma ile ilgili, bakın dünya kartı bir tamamlanma diyor. Ve ölüm kartını da aynı seride aldık. Şimdi burayı bir toparlayalım. Bak şimdi bu uğraştığın şeyler sana bir şeyleri kaybettirebilir. Bir fırsatı kaçırabilirsin. Böyle lakaytsiz, işte böyle arsız, utanmaz insanlar yüzünden bir şeyleri kaybedebilirsin. Ve burada sistem tarafından desteklenebileceğin, şimdi bunlara kızdım ya, benim olayım geldi aklıma. Bunlar sana bir şey kaybettirebilir. Yani bu angarya işlerle uğraşmak sana bazı fırsatları kaybettirebilir. Bu da cepte. Bunu bıraktık. Okey, burayı bitirdik. Ve burada biraz sarsılman lazım. Yani küsme. Geri plana çekilme. Evet, olaylarını, işlerini geri planda yapabilirsin. Zaten tutman lazım. Projelerini sakla bak. İmparator ve para dörtlüsü. Şimdi bak burada evet planlarını sakla, projelerini sakla, işlerini sakla, fikirlerini sakla. Çok tedbirli ol. Fakat asla sisteme küsme. Asla küsme, kendini geri plana atma. Bununla ilgili uyarı yaptı. Bu bir. İkincisi dünya kartı ile birlikte şimdi burada hayatınla ilgili bir hareketlilik gelecek. Ocak ayının 6'sı, 8'i, 21'i yine artı eksi olarak alın. 8'i, 8 vurgusu çok yüksek. 8, 18, 28. Bu tarihlerde senin hayatında güzel gelişmelerin olacağı bir tarih olacak. Fakat en baskın süreç 5 Ocak tarihine kadar
çok bugünden itibaren al lütfen. 21 Aralık ila 5 Ocak tarihi çok sıkı bir mücadele içinde olabilirsin. Fakat 6'sından ve 8'inden sonra bir şeylerin çok daha yumuşamaya başladığını göreceksin. Diğer verdiğim tarihleri tekrar etmeyeceğim. Burayı da kapattık. Tamam mı? Şimdi burada diyor ki senin için bir döngü tamamlanacak ve yepyeni bir döngü. Güç, başarı, statü, yay, aslan arkadaşlar. Yay, aslan, balık, balık değil akrep, yay, aslan, akrep, boğa, başak, oğlak etkili Koç burcu arkadaşların varsa bu fırsattan çok, yani bu şanslardan çok daha büyük bir fırsat elde edebileceğin bir süreç olacak. Ve burada diyor ki yeni çevrelere katılabilirsin. Yurt dışı ile bağlantılı işler, yeni ortam, dünyaya açılmak, yeni bir işe başlamak, yeni bir proje, ismini duyurmak, sosyal medya ile alakalı mumlar bitiyor arkadaşlar. Sosyal medya ile alakalı işler gerçekleştirebilirsin. Çünkü burada diyor ki özellikle 8'inden sonra ve 18'inden sonra çok daha aktif, birazdan başka şeylerden de bahsedeceğim. Çok daha aktif, çok daha pozitif, çok daha hareketli bir sürece doğru geçiş yapıyor olacaksın. Ve burada bak fırsat. Aslında kupa dörtlüsü de fırsattır. Yani sen burada küserken sistem sana bir şeyler sunar ki burada kupa ası da var arkadaşlar. Burada senin onurlandırılman var. Hani şey deriz ya, parmak ile gösterilmek. Çok böyle aşıklar kartı, çok güzel işbirlikleri içerisinde bulunacaksın ve bak aşk hayatında, çevrende, kariyer hayatında, iletişim alanların, içinde bulunduğun çevren, yaşadığın gezegen, dünya, ülke, aile, çevre konuları iletişim halinde olduğun daha çok yakın çevreyle ilgili yaşayacağın problemler var. Fakat bu 19'undan sonra düzelecek. Tam bunları sayarken ölüm kartı diyor ki hayatında senin Ocak ayında artık bitmesi gereken pek çok şey bitecek. Gizli düşmanlıklara karşı dikkat et. Bunları artık üzerine söylemek istemiyorum. Pek çok şey değişecek. Ve burada senin gücünü kaybettiren, ya bak ölüm kartı ve imparator. Yeniden bir doğuş. İşte bakın akrep etkili olanlar özellikle çok büyük şans elde edebilirsiniz arkadaşlar. Akrep, yay, aslan, boğa, başak, oğlak, bu etkileri olan kişiler çok daha büyük bir şans, kariyer noktasında, aşk noktasında büyük bir değişim, dönüşümün adımını gerçekleştiriyor olacaksın. Ve bununla birlikte burada güce gelmek var. İmparator kartı zaten senin kartındır. Liderlik yapmak, ilerlemek, hayatının yönetimini, kontrolünü ele alma noktasında da büyük şans olacaksın. Ve aynı zamanda imparator kartı hem seni temsil ettiği için hem de diyor ki güçlü insanlar ile işbirliği yapıyor olacaksın. Güçlü insanlar, zaten aşıklar kartı başlı başına keyiftir, huzurdur, bir işi aşkla yapmaktır. Çok güzel bir sözleşmeye, çok güzel bir iş anlaşmasına, çok güzel bir projeye imzanı atabilirsin. Burada büyük bir şanstan, büyük bir nasipten meslek değiştirebilirsin. Yeni bir sözleşmeye, yeni bir anlaşma. Özellikle 6'sı, 8'i, 9'u bakın 6, 8, 9, 21 artı eksi olarak yine alın. Bu tarihler çok daha keyifli tarihler olacak sizin için. Ve burada bakın yepyeni bir başlangıç. Yeni bir yer, yeni bir iş, yeni bir aşk ya da aşk hayatında değişim, dönüşüm ve burada güzel destekler de alabileceğin bir süreç olacak. Her şeyden önce her ne kadar böyle bir rakiplerin, gizli düşmanlıklar seni yani burada tetikleyen durumlar olsa bile ki zaten önümüzdeki 1-1,5 hatta bazılarınız için 2 yıla da sarkabilir. Önümüzdeki 1 yıl boyunca zaten gizli düşmanlıklara karşı Koç burcu dikkat et. Ama burada sen farklı bir yöntem ve taktik uygulayacaksın hayatınla ilgili. Bu yüzden hayatınla ilgili başlattığın yeni etkiler, taktikler, yöntemler, yeni bir sistem oluşumu içerisine girdiğinde hani burada zaten farklı bir şeyler olacak. Kendini koruma altına almak, farklı bir yaşam noktasına geçiş yapmak. Aşk hayatında özellikle aşıklar kartı direkt döndüğü için aşk hayatına ilgili çok büyük bir değişim. Çok güçlü bir aşk hayatına girebilir. Ya da bazılarınız evlenme teklifi, evlilik yoluna doğru da adım atabilirsiniz arkadaşlar. Aşkta çok büyük bir değişim. Ve büyücü kartıyla kapattık ya. Deli kartı, büyücü kartı. Burada hani burası her ne kadar karışık olsa da bu olayların üstesinden gelebilme gücün, zekan, yeteneğin çok aktif olacak. Çok aktif olacak ve burada yeteneklerini, potansiyelini kullanabileceğin bir sistem altında olacaksın. Enerji altında olacaksın arkadaşlar. Kadersel olarak değişim var. Yani çok önemli bir plana doğru geçiş yapıyorsun hayatının pek çok alanında. Ve bu verdiğim mücadele ben daha çok yakın çevreyle alakalı aldım. İş ortamı, yakın çevre ama bunların da artık bir değişmeye başladığını görüyor olacaksın. Görüyor olacaksın.
Akrep etkili olanlar, Boğa, Başak, Oğlak, Yay, Aslan. Bu etkili olan Koç burcu arkadaşlarım ekstra bir şanslı olacaksınız. Yani güneşiniz, yükseleniniz, ayınız ya da stelyumunuz bu burçlarda da olabilir arkadaşlar. Böyle bir etkiden bahsetti. Şimdi diğer destelere geçelim. Bakalım senin için neler gelecek, neler gelecek. Yani burada bir acı çekiyorsun. O kadar çok acı çekiyorsun ki kupa beşlisi. Kupa beşlisi beni çok üzer. Onu kaybettim, bunu kaybettim, şunu kaybettim ama önünde hala pek çok nimetim var ve bunu büyütebilirsin. Ve kupa dörtlüsü sürekli kaybettiklerini ya elinde var diyor, var. Elindekilere odaklan. İşte bu elindekileri büyütmek adına güzel fırsatların olacak sevgili Koç burcu. Peki o zaman diğer kartlarımıza bakalım. Neler gelecek diyelim. Mücevher ağı geldi arkadaşlar. Bağlantı, işte bağlantılar ve kaynaklar, yeni fırsatlar, bağlantı oluşturmak. Arkadaşlar bunlar genel yorumlar biliyorsunuz. Hayatımıza fırsatlar gelir gider, sorunlar gelir gider. Önemli olan onları nasıl yönetebilmektir. Nasıl yönetebilmek, nasıl yakalayabilmek ya da o enerjiyi nasıl doğru harmanlayabilmek çok önemlidir. Şimdi mücevher ağı geldi. Yani burada bir fırsat verilecek sana. Bir fırsat, bir kapı. Yok olan ayna, ego yüceltmek. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ateş etkisi de çok yüksek geldiği için bakın asa 8'sinden sonra kova beşlisi. Burada hani bir an önce bir şeyleri çabucak yapayım, güç elde edeyim, işte o olsun, bu olsun, çok param olsun. Bu tarz egolara da girebilirsin. Bu da sana yanlış yaptırabilir. Az önce verdiğim örneklendirme vardı ya işte Fosuncuk gibi gruplar gibi falan. Böyle şeyler de olabilir arkadaşlar. Bunlara karşı da dikkat et. Yani burada yine denge çok önemli. Evet burada senin potansiyelin yüksek olacak. Yeteneklerini kullanma potansiyelin yüksek olacak. Ama bir anda yükseğe çıkmak adına bir şeyler sana yanlış yaptırabilir açıkçası. Düşen egon varsa bu yükselecek ama. Bakın her şey o kadar çok dengeli ve birbiriyle bağlantılı ki. Ve kapıyı kapatma, tamamlanma. Zaten ölüm kartıyla da bunu almıştık. Yani artık geçmişin kapılarını kapattığın ve kendin için yeni bir sistem, yeni bir oluşum, yeni bir çevre, yeni bir hayat oluşturma noktasında adımlarını atıyorsun. Aynı zamanda burada böyle... Peki o başka bir konu, onu sonra konuşurum. Şimdi bir de arketip mesajı alalım. Sevgili Koç burcu arkadaşım için arketip mesaj nedir diyelim. Köle. Olumlu nitelik, bak olumlu nitelik köle arkadaşlar. Olumlu nitelik seçme gücünüzü tam bir güvenle ilahi varlığa teslim etmek. Yani akışta kalmak. Yani evet burada sana güzel fırsatlar verilecek, şans verilecek bir şeyler olacak ama abartmadan, akışta kalarak hani ne geliyorsa sendendir, kabulümdür. İyi yöneterek olayları idare etmek, yürütmek çok önemli olacak. Bak şimdi gölge tarafı nedir? Gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Kendi seçimlerini yapma korkusuyla irade gücünü bir dış otoriteye teslim etmek. Yani burada hüküm, liderlik, birileri seni baskılayabilir. Evet sensin, işte birileri seni yönetebilir. Senin zaaflarını kullanabilirler. Buna karşı da çok dikkat etmek lazım. Bir adet daha alalım bakalım. Ne gelecek arketip mesaj? Hemen şöyle bir bakalım ve arabulucu geldi. Arabulucu bu. Bir dakika bakalım. Olumlu taraf nedir? Kişisel ve mesleki yaşamda adaleti ve stratejiyi müzakere etme yeteneği, bir tartışmada her iki tarafa saygı duyma. Bir arabuluculuk yapabilirsin, bir orta yol bulabilirsin. Başkaları da bu konuda sana yardımcı olabilir. Yani burada denge, evet bak yine olay dengeye geldi. Dengeye geldi. Hani burada çatışma, mücadele, kavga bunlardan uzak dur dedik ya. Burada belki birilerinin dengesini de bulabilirsin ama daha çok kendi hayatınla ilgili. Hani sana ait olmayan konuya dahil olmadan sevgili Koç burcu. Peki gölge taraf nedir? Kişisel veya mesleki bağlamda art niyetle müzakere etmek. Sana bu tarz yaklaşanlar da olabilir. Sen de bu hal tutum içerisine girebilirsin. Buna karşı da dikkat etmende fayda var. Koçlarda ilk kez bu kadar böyle güzel, keyifli, yüksek enerji. Yani bir taraftan dip enerji, bir taraftan yüksek enerji. Tam bir geçiş. Bir de üzerine ölüm kartı, dönüşüm etkilerinin çok gelmesi enteresan da arkadaşlar. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Yani burada çıkan güzel enerjileri doğru kullanman çok önemli. Kendine iyi bak. Hoşça kal.